O Amerika Birleşik Devletleri'nin 67. Dışişleri Bakanı. 42. Başkan Bill Clinton'ın eşi, aynı zamanda avukat ve yazar. Yakın geçmişte ismini sıkça duyduğumuz eski First Lady. Son yıllarda feminizm aktivisti olarak tanınsa da avukatlık yıllarında adının karıştığı büyük skandal bu imaja gölge düşürüyor. Karşınızda Hillary Clinton'ın profili. Hillary Rodham Clinton 26 Ekim 1947'de Chicago'da doğdu. Muhafazakar bir ailede yetişen ve oldukça sosyal bir çocuk olan Hillary, kilisede eğitim aldı. Sonra ise Marine East ve Marine South Lisesi'nde pek çok aktivitede görev aldı. Küçük yaşlardan itibaren politikayla ilgilendi. 1960 başkanlık seçimlerini dikkatlice takip etti. 2 yıl sonra Martin Luther King Jr.'la tanıştı. Henüz liseden mezun olmamışken 1964 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Barry Goldwater için gönüllü olarak çalıştı. 1965'te liseden mezun olurken ailesi tarafından kariyer seçiminde özgür bırakıldı. Hillary 1965'te Wellesley Koleji'nde siyasal bilimler okudu. Üniversitenin ilk yıllarında Genç Cumhuriyetçiler Organizasyonu'nun başkanlığını yaptı. Genç Cumhuriyetçiler grubu Rockefeller Cumhuriyetçileri tarafından destekleniyordu. 41. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller'ın önderliğini yaptığı grup, merkez sağ maliye politikalarını desteklerken aşırı sağ, sosyalist ve komünist politikalara karşı çıkarak liberalizmi savunuyordu. Vietnam Savaşı'ndan çok etkilenmişti. Bu yüzden dünya görüşü değişmeye başladı. O artık kendisini bir muhafazakarın aklına ve bir liberalin kalbine sahip biri olarak tanımlıyordu. Martin Luther King Jr.'ın ölümünden sonra üniversitedeki diğer siyahi öğrencilerle birlikte üniversiteye daha çok siyahi öğrencinin alınması gibi değişiklikler yapılması için 2 günlük bir kampanya düzenledi. Derslere girmeyerek durumu protesto etti. Aynı yıl Wellesley Koleji'nde yönetim topluluğuna başkanlık yaptı. Ardından Cumhuriyetçi Konferans Evi'nde stajyer olarak işe başladı. Cumhuriyetçi aday Nelson Rockefeller'ın kampanyası için çalışmaya davet edildikten sonra 1968'de karşılaştığı ırkçı mesajlar yüzünden Cumhuriyetçi Parti'yi tamamen terk etti. Wellesley'e geri döndükten sonra bitirme tezini Radikal Topluluk Organizasyonu üzerine yaparak 1969'da mezun oldu. Öğrencilerin yönetimi olan yoğun talebiyle Wellesley'de mezuniyet töreninde konuşan ilk öğrenci olarak da tarihe geçti. Associated Press'e göre ondan önce konuşan Cumhuriyetçi Senatör Edward Brooke'u eleştirdiği konuşma ayakta alkışlandı. Bazı yerel televizyon kanallarında ve yerel gazetelerde adı anılan Hillary, yazı Alaska'da McKinley Dağ Ulusal Parkı'nda bulaşık yıkayarak geçirdi. Sağlıklı koşullarda çalışılmadığından şikayet edince de işine son verildi. Bulaşıkçılıktan kovulduktan sonra eğitimine devam etmek istedi. Hedefinde ise Yale'de hukuk okumak vardı. Hedefine ulaşmakta başarılı oldu. Burada üniversite gazetesinin editör kurulunda da yer alarak eğitiminin ilk yıllarında başladığı sosyal aktivitelere de devam ediyordu. Hillary 2. yılında Yale Çocuk Çalışma Merkezi'nde küçük çocuklarda beynin gelişimi üstüne araştırmalara katıldı. Yale New Haven Hastanesi'nde çocuk istismarı vakalarını üstlendi ve yoksullar için ücretsiz yasal danışmanlık vermek için New Haven Hukuk Hizmetleri'nde gönüllü oldu. Hillary 1970 yazında göçmenlerin sağlık, çalışma ve eğitim gibi sorunları üzerine Marion Wright Edelman'la beraber yaptığı araştırmalarla ödül kazandı. Kazandığı ödülün ardından 1970 seçim kampanyasında çalışmak üzere işe alındı. 1971 ilkbaharında Yale'de bir hukuk öğrencisi olan Bill Clinton'la tanıştı. Aralarında duygusal bir ilişki başlamıştı. Hillary aynı zamanda özgürlükler, anayasal haklar ve çocukların vesayetiyle ilgili davalarla ilgileniyordu. Gitgide aralarında tutkulu bir aşk başlayan Bill ve Hillary çifti artık birlikte kalıyor, birlikte okuyor ve birlikte çalışıyordu. Çift 1972'de Demokrat Parti adayının Teksas'ta kazanması için kampanya yürütseler de başarısız oldular. 1973'te Bill ve Hillary Yale Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Bill, Hillary'ye evlilik teklifi etti ama Hillary bu teklifi reddetti. Evlilik teklifini reddetmesinin sebebi ise Hillary'nin kariyerine yoğunlaşmak istemesiydi. Planladığı gibi kariyerinde emin adımlarla ilerliyordu. Hillary'nin Yale Çocuk Çalışma Merkezi'nde hukuk korumasında çocuk isimli makalesi Harvard Education Review'da yayınlandı ve birçok noktada referans olarak gösterildi. İlerleyen aylarda Çocuk Savunma Fonu'nda avukat ve Kennedy Çocuk Konseyi'nde danışman olarak görev yaptı. Kariyerinde tırmanışa geçen Hillary 1974'te Washington'da görevden alma soruşturma komitesi üyesi oldu. Watergate skandalı sırasında Meclis Yargı Komitesi'ne tavsiyelerde bulundu. Komitenin çalışmaları sonunda Ağustos ayında Başkan Richard Nixon istifa etti.
Bu dönemde Bill Clinton, Hillary'ye tekrar evlenme teklifi ediyordu ve sonunda geleceğin First Lady'sine evet dedirtmeyi başardı. Aklım yerine kalbimi seçiyorum diyen Hillary, Arkansas'a taşınma kararı aldı. Arkansas Üniversitesi'nde ceza hukuku dersleri verdi. O dönemde Arkansas'ta korkunç bir olay yaşandı. Hillary mahkeme tarafından atanan bir avukat olarak 12 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan bir zanlıyı savundu. 1975'te Bill Clinton'la evlenmeyi kabul eden Hillary, 11 Ekim'de Fayetteville'de Bill'le mutlu bir evliliğe başladı. Aynı zamanda 1975 yılı Hillary için skandal yılı olarak anıldı. Çünkü iyilik timsali Hillary'nin bir cinsel istismarcıyı kurtarmak için yalan tanıklıktan rüşvete kadar ne gerekiyorsa yaptığı iddia edildi. Ses kayıtlarının da basına yansımasıyla güçlenen iddialar, Hillary'nin telefonda arkadaşına istismarcının aslında suçlu olduğunu bildiğini söylediğini, hatta bir görüşmede artık yalan makinelerine güvenmiyorum diyerek güldüğünü ortaya çıkardı. Bill Clinton'ın Kasım 1978'de Arkansas valisi olarak seçilmesinin ardından Hillary bölgenin First Lady'si olmuştu. Bill Clinton aynı yıl Hillary'yi Kırsal Sağlık Danışma Komitesi Başkanı olarak atadı. 27 Şubat 1980'de tek çocukları Chelsea dünyaya gelirken Bill Clinton yeniden aday olduğu valilik seçimlerini kaybetti. Hukuk kariyerine de devam eden Hillary, Amerikan Barolar Birliği'ne mensup kadınlar grubuna liderlik ederek cinsel taciz ve eşit ücret ödenmesi gibi konularda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aynı zamanda 2 kez Amerika'nın en etkili 100 avukatından biri seçildi. Eşi Bill Clinton 1992'de başkan seçildikten sonra Arkansas'tan sonra tüm Amerika'nın First Lady'si olan Hillary Clinton dünya çapında şöhrete kavuştu. Kadın hakları, göğüs kanseri ve Körfez Savaşı sendromuna yakalanan insanlara terapi uygulanması ile ilgili çalışmalarda da bulunarak örnek davranışlar sergilemeye çalıştı. 1997'de Evlat Edinme ve Güvenli Aileler Hareketi ile evlat edinmeyi kolaylaştırdı ve genç yaşta hamile kalmanın önüne geçmek için çabaladı. 2000 yılında ilk kadın New York senatörü olarak seçilen Hillary Clinton, çocuk davalarında avukatlığa devam etti. Aynı zamanda 11 Eylül saldırılarında zarar görenlere yardım etmek için çalıştı. Askeri birlikleri ziyaret ederek güvenlik alanındaki çalışmalarda da bulundu. 2001'de iktidarın kaybedilmesinin ardından First Lady unvanını da arkasında bıraktı. 2005'te Her Oyu Say Hareketi adı altında her oyun eşit derecede önemli olduğunu ve hepsinin sayılması gerektiğini söyleyen bir hareket başlattı. 2006'da %67 oy alarak tekrar New York senatörü seçildi. Ama o artık Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olmak istiyordu. Bu hedefine ulaşmak için yıllarca pes etmeden mücadelesine devam etti. 2007'de Demokratik Parti'den ABD başkanlığına adaylığını koydu. Demokratik Parti içinde yapılacak ön seçimlerde adaylığı koyan diğer siyasetçiler arasında Barack Obama ve Joe Biden da vardı. 2008'in Ocak ayı boyunca Demokratik Parti içinde Hillary Clinton ve Barack Obama dışındaki bütün adaylar adaylıktan çekildiklerini ilan etti. 5 Şubat 2008 günü 20 eyalette aynı günde yapılacak ön seçimler kritikti. Obama öne geçiyordu. 3 Haziran 2008 tarihinde Güney Dakota ve Montana eyaletlerinde yapılan ön seçimlerden sonra Hillary Clinton'ın Obama'nın açtığı farkı kapatamayacağı artık ortadaydı. Barack Obama, Demokratik Parti'nin 2008 ABD başkanlık seçimlerindeki adayı olarak ilan edildi. Böylece Hillary Clinton başkanlık yarışını kaybetti. Hillary Clinton 20 Ocak 2009'da 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın kabinesinde Dışişleri Bakanı oldu. 2013'te ise uluslararası ilişkilerde önemli katkılar veren kişilere verilen Chatham House ödülünü kazandı. Dışişleri Bakanlığındaki görevi bittikten 2 yıl sonra 12 Nisan 2015'te Demokratik Parti'den ABD başkanlığına aday olacağını açıkladı. Clinton burada yaptığı açıklamalarda ekonomi üzerinde durarak orta sınıfın refahını yükseltmek için çalışacağını söyledi. 8 Temmuz 2015 gününde ise Clinton'ın daha önce yayınlanmamış e-postaları kamuoyuyla paylaşıldı. Burada sağlık durumuyla ilgili iddialar bulunsa da bir gün sonra kendisinin özel doktoru Lisa Bardack, Clinton'ın fiziksel durumunun çok iyi olduğunu açıkladı. 5 Ocak 2016 günü Bill Clinton eşi Hillary Clinton için miting düzenledi. Bill Clinton eşi için Hillary inanılmaz bir insandır, dokunduğu her şeyi daha güzel yaptı dedi. Seçim çalışmaları devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Ted Cruz'ın yarışı bırakmasının ardından yerine gelen isim Donald Trump oldu. Trump 26 Mayıs 2016'da yeterli delege sayısına ulaşarak Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı oldu.
7 Haziran 2016 günü ise Demokrat Parti'den yeterli delege sayısına ulaşan Clinton, ABD tarihindeki ilk kadın başkan adayı oldu. Daha sonra ise dönemin ABD Başkanı Obama seçimlerde Clinton'ı destekleyeceğini açıkladı ve Clinton'ın mitingine katıldı. Obama Clinton için onun ne kadar zeki ve olaylara hazırlıklı olduğunu biliyorum ifadelerini kullandı. Clinton, başkanlık yarışındaki rakibi Trump'ın destekçileri için yarısı acınacak halde olan insanlar, ırkçılar, cinsiyetçiler, yabancı düşmanları ve İslamofobikler daha aklınıza ne gelirse dedikten sonra gelen tepkiler üzerine bu sözleri için özür diledi. 2016 seçimlerinde başkanlık koltuğunu Trump'a kaybeden Hillary Clinton, feminist hareket için çalışmalar yürütmeye başladı. Yakın zaman önce kızıyla birlikte medyaya feminist içerikler, diziler ve filmler üreten bir şirket kurdu. Fakat bu çabaları, geçmişindeki karanlık iddiaları aklar mı? İşte bu büyük bir soru işareti. Bazı yerel televizyon kanallarında ve yerel gazetelerde adı anılan Hillary, yazı Alaska'da McKinley Dağı Ulusal Parkı'nda bulaşık yıkayarak geçirdi. Sağlıklı koşullarda çalışılmadığından şikayet edince de işine son verildi. Bulaşıkçılıktan kovulduktan sonra eğitimine devam etmek istedi. Hedefinde ise Yale'de hukuk okumak vardı.